Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümle yine birlikteyiz. Bu bölümde size yine şemsiyeler üzerinden devam edeceğim. 1/4'lük bir şemsiye hazırlayacağım. İçinde çizgisel ayrımları da olacak bu sefer. Konuya yeni bir şey eklendi. Çizgisel ayrımlardan farklı bir tasarım yapmak üzere cilt kapağı şeklini tasarlayacağız. Hemen örnekle anlatmak istiyorum. Çünkü konulara yeni alıştığınız için birçok desenin nerede nasıl kullanacağımızı bilemeyebilirsiniç. Şu anda size göstermiş olduğum Topkapı Sarayı'nda bulunan Karahisari Kur'an-ı Kerim'inin cilt kapağıdır. İç detaylarını daha sonra göstereyim. Hiç videoyu uzatmayayım. Ortadaki şemsiye alanı bizim çizdiğimiz şemsiyenin ölçülerinde bir şemsiye. Biraz daha tabii bu büyük bir kitap olduğu için daha büyük. Ama oran olarak bizim şemsiyemizle aynı olan bir şemsiye. Geçen haftalardaki çizdiğimiz şemsiyeyle. Üzerine salbek dediğimiz güzel ayrıntıları eklemişler. Ve dışına aldığı dikdörtgen çizgisinin içerisine de bir köşe yapmışlar. Sizinle bugün bu selbek desenini, çizimini, zaten aslında şemsiyeden çok farklı değil. Daha önceki asimetrik gösterdiğim dış formatlı şemsiyeden farklı değil. Sadece biraz daha küçüğü. Burası da köşeye uyarlanmış hali. Çok şık bir görüntü. Bunu çalışacağız. Bir benzerini ya da kendi üretebileceklerimizi sizinle birlikte çizmeye çalışacağız. Hani hep diyorum ya, zihnimizi şöyle buna bakarak anlatayım. Zihnimizi bölmemiz gerekiyor. Şimdi bir tasarım şekli daha eklenmiş olacak. Zihnimizi böldük ama bizim elimiz hala çok fazla çizimlere karşı alışık, duyarlı değil, zayıf. O yüzden tasarımları yaparken hatayların çizimine, yaprakların çizimine sanki sadece yaprak çalışıyormuş gibi, hatayı çalışıyormuş gibi bunların içerisindeki detayları çizerken de özenle çalışmaya devam edin. Konuları birbirinden ayırın. Şemsiyeyi çizmiştik, oranlarını hatırlayın. Mutlaka bir yerlere not edin. Bugün çizgisel ayrım içten renk bölünmesi için çizgisel ayrımı nasıl yapacağımızı kullanacağız. Onu anlatacağım. Ve köşeyi nasıl uyarlayacağımızı göstereceğim. Eskiz kağıdımı beyaz bir kağıdın üzerine koydum. Bakın. Eskiz kağıdım. Kamerayı birazcık daha yukarıya aldım bugün. Daha geniş açı çekebilsin diye. Şöyle biraz daha mı yükseltsem? Bence iyi. Yükseltince de detaylar görünmüyor. Ben ileri geri şöyle çekeceğim arada bir. Şimdi 20 santimlik bir en kullanacağım. Daha sonra önceki bölümde düzgün gönye almak için cetveli nasıl kullandığımızı göstermiştim. Şimdi cetvelimi zemine koydum. Sımsıkı tutuyorum. Gönyemi de üzerinde kaydırarak 20 santimlik bir dikdörtgeni ayarlayacağım. Önce çizgimi çizeyim. Cetveli kaydırmamaya çalışın. Kalemi nasıl cetvelde kullanıyorsanız öyle kullanın. Dik ya da iç eğik ya da dışa eğik. Hep eliniz aynı şekilde kalsın. Bir de 10 santimden işaretleyelim. Tam orta noktasını bulmak için. Yine dik kullanıyorum. Tam işaretlediğim yere gelip gelmeyeceğini kontrol ediyorum. Mesela yarım milim içeride iteledim. Dik bir şekilde çizdim. On santimden de çizeyim. Bu orta çizgiyi hafif göstersem de olur. Çok bastırmıyorum. Aynı çizgiyi 20 santimden de çiziyorum. Şu anda siz görmüyorsunuz. Alttaki cetvelimi hiç kaydırmadım.
kısmı da 28 santimden işaretliyorum. Sanki A4'ün birer santim küçüğü gibi oldu bu ölçü. Hemen şöyle 28 santimlik yeri de işaretleyeyim. Burayı da kapatalım. Kağıdımızın tam ortasını da bulalım. Boyuna ortasını. Katladım. Bakın gönye ile dikdörtgen çizgisini aldığımız için tam diğer köşeyle aynı geliyor. Alt tarafı durmadan ölçmek zorunda kalmıyorsunuz. Bu gönyeyi cetvelleri kaydırmadan kullandığınızda işiniz çok kolay olur. Çizimleri yaparken. Evet. Şu anda evet, orta noktası belirlenmiş olan bir dikdörtgenim var. Bir saniye. Biraz daha yükselttim mecbur. Alta da şemsiyeyi tekrar yeniden sizin bekletmeden çizmek adına tam orta noktaya önceki şemsiyemi alıyorum. İçini aynı yapmayacağım ama dış formatını alıyorum. Yeri de uyarlayabilirsiniz. Bu tarz cilt kapağı yapacağınız zamanlarda simetrik olan görünüm biraz daha hoş durur. Dendanlarımı çizdim. Diğer kuzuluk çizgilerini, üstteki kattaki çizgileri şu anda çizmeyeceğim. Sonra detaylandırıp güzelleştirmek istediğimiz zaman bunları kullanacağız. Yarısını yapsam yeter çünkü şimdi desenimin sadece yarısını kullanacağım. Çeviriyorum. Şu tarafta fazla boşluk kaldığı için ekrana görünmüyor. Evet. Bu kısmın üstünü tamamlayacağız. Şimdi bu alt köşeye bu şemsiyenin de görünümünü bozmayacak belli bir uzaklıkta bir alan daha çizeceğim. Ama üzerine küçük bir selbek yapalım. Görünümü için uygun bir selbek bence. Belki biraz daha büyütülebilir. Ya da şurasına biraz daha evet.
Bu da bir aslında çizgisel ayrımdır. Çizgisel ayrım bu şemsiyenin dışına da verdiğimiz dendanlarla verdiğimiz ayraç da aslında bir çizgisel ayrımdır. Şu anda yapmış olduğum şemsiyemizin ucunda kullanmış olduğum salbek diye isimlendirildiğim cilt kapaklarının üzerindeki bu şemsiyelerin ucundaki kısma salbek deniyor. Ben bunu aslında içeride de kullanabilirim. O da yine çizgisel ayrımdır. Çizgisel ayrım nedir? İki deseni yani deseni tek renk görünümünü düzgün bir sınırla birbirinden ayırmak için kullandığımız yine güzel bir formdur. Mesela içeride yine bu şemsiyenin aynısı olabilir. Bu selbek gibi daha hareketli bir görünüm olabilir. Çizgisel ayrımlarla bölüyoruz. Yapalım bir örnek. Yer kaldı. Evet. Karşı tarafı yine simetrik hali. Bunların hepsini tekrar düzenleyeceğiz. Bir de köşe ayarlayalım. Şu şekilde de açılarak başlayabiliriz. Ya da bir perde gibi ekrandan görünmüyor sanırım. Mesela silik bir şekilde başlayacağım. Tekrar sileceğim. Bu şekilde de olabilir. Şöyle bir perde versiyonunda da olabilir. Şu açıyı biraz daha açalım. Şuradaki boşluğa girmek istermişçesine. Bu da bir kaba taslak görünüm fakat ben şu açıyı çok geniş buldum bu şemsiyeye göre. Biraz daha daraltmak istiyorum. Aynı da kalabilir. Sizin zevkinize kalmış. Hatta şurayı köşeye doğru uzatsak nasıl durur? Bence güzel durur. Tam şu köşeye gelsin ama. Şu köşevinin verevine göre uzatmak istedim. Sesli düşünüyorum sizinle birlikte. Çünkü versiyonları her türlü versiyon olabilir. Her türlü versiyonda çizebilirsiniz. Belki aklınıza çok daha iyisi gelir.
Şöyle bir kabataslak benim hoşuma gitti. Bu görüntü. Sadece şurası biraz fazlaca sivri. Şimdi bu tarafını arkasına çevirip düzenleyeceğim. Böyle geçiririz. Tam şu taraftaki dendanın şurasıyla görünüm uyumu için şurayı silip burayı o tarafa geçireceğim. Tam bu köşeleri birbirine denk getirmeye çalıştım ya, oradan büküyorum. Başka bir kısmı hiçbir değil bu bükme. Sadece dış dendanın diğer tarafla uyumsuz görünmemesi için açtım. Evet. Zaten aynı çizmişim gerçi de. El alışkanlığı. Evet. Şimdi arkasında kalan karalama çizgileri silebilirim. Şimdi bu şekli belirledik diye her zaman söylüyorum. Şimdi de söyleyeyim. Bu sabit kalmak zorunda olan şeklimiz değil. Bu bizim desenimiz ve karalama alanımız olana kadar düzenleyebilirsiniz. Bu şimdi aslında tek köşe. Bu karşı tarafa da geçirilecek. Bu tarafa da geçirilecek. Evet. Şu anda bir cilt kapağının 1/4 kısmını görüyoruz. Şemsiyenin 1/4'ini yapmayı öğrenmiştik bir hafta önce. Bir hafta değil, 2 hafta oldu. Yoğunluk sebebiyle çekemedim. Öğrencilerim zaten daha hani yavaş ilerliyoruz çünkü ellerinin hızına ve daha güvenli şekilde kullanabilecekleri kadar elleri ısınmış olsun diye çok hızlı geçmiyoruz. Siz de her zaman söylüyorum, videoları ben yüklüyorum diye hızlı geçmeyin. O desenler sizinle hemhal oluncaya kadar çizin mutlaka. Geçen hafta çekmememin kimseye kaybı olmadı eğer sıfırdan başlayanlar varsa. Öyle diyeyim. Şemsiyenin 1/4'ini yapmayı öğrenmiştik. Bu da aslında şimdi helezonları çizebiliyorsanız her yere doldurabilirsiniz bu helezonları. Önce buradan başlayıp sonra köşe kısmına geleceğim. Geçen hafta simetri ekseniyle başlangıcı öğrenmiştik. Yine simetri ekseniyle başlayalım. Çizgisel ayrımımız bu hafta yeni eklenen konumuz. Çizgisel ayrımdan başladığımda ne yapıyordum? Burada kullandığım hata ilerimi yönlü de olsa birbirine sırt sırta bakabiliyordum. Bu benim başlangıç noktam. Hiç merkezsel olmadan buradan bir başlangıç yapabilirim. Hataylandırmayı yetiştiremeyebilirim. Yönleri anlattığım için yapabileceğinizi düşünüyorum bunu. Evet. Bakın küçücük bir yuvarlak. Bu içteki çizgisel ayrımımı doldurdu. Ne oldu yönleri? Bunun bu tarafa gidişatı. Bu tarafa. Bu tarafa. Küçük bir kenet koyalım ayrılan yere. Çiçeklerin ucundan ayrıldığında çok göze batmıyor da
Böyle boş dallardan ayrıldığında küçük bir kenet, vazo kullanabilirsiniz. Helezonum bu çizgisel ayrımın üzerinden devam edebilir. Boyarken burada kullanacağınız rengi bunların üzerinden geçirirsiniz. Helezyonumu buradan döndüm. Anlata anlata gideyim. Ok işaretlerimi koyayım. Bir yanlışlık olmasın. Bu ok işaretlerini koydum diye merkezsel hatayı kullanmayacağımız gibi düşünmeyin. İstediğiniz yere merkezsel hatayı da kullanabilirsiniz. Helezonum yine devam ediyor. Her yerden saplarımı ayırabilirim. Mesela şuradan da bir helezon dönebilirim bu broşürü doldurmak için. Buradan da dönebilirim. Nereden istiyorsanız oradan geçirebilirsiniz. Mesela şuradan da geçirebilirim. En sıkışık olmayacak olan, sizi zorlamayacak, siz değil de bu alanı böyle sıkıştırmayacak olan aklınıza gelen neresiyse oradan doldurabilirsiniz. Doldururken bu dış dendana ne kadar yaklaştığınıza da dikkat edin. Bazen gelen desenlerde bu helezon kimi yerde buraya çok yakın oluyor, kimi yerde daha altta kalıyor. Şurada bir boşluk oluşuyor. Desen dengesi için o önemli bir görüntü. Bu bir karalama alanı. Unutmayın. Deseninizin beğenmediğiniz her yerini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Evet. Gayet de rahatça oluştu. Şunların da ok işaretleri yönünü göstereyim. Buradan da ayrılmışız. Ekranda belli olsun diye bastırayım şuraları. Evet. Burada bir selveğimiz var. Başlangıç noktası olarak nereyi kabul ederseniz, yani hata ile başlayabilirsiniz, yaprakla başlayabilirsiniz. Hani böyle bir yukarıya görüntüsü olduğu için ben buna şuraya güzel bir yaprak kullanıp başlamak istiyorum. Evet. Burası da doldu. Ve burada da bir alanımız var. Bu alanı da deseni bu kısımla uyumlu yapacaksanız, eğer halkar deseni değilse bu kısım, yine bu hatayların formatında ilerleyebilirsiniz. Çizgisel ayrım kullanabilirsiniz. Mesela buradaki selbeyi buraya yerleştirebilirsiniz. Ya da bir farklı versiyonunu.
açalım dışa doğru. Evet. Ben bunu burada kullanmak istemediğime karar verdim. Neden? Çünkü burada bir çizgisel ayrım kullandığında bu kısmın dengesini bozacak. Boyadığımızdaki halini düşündüğümde bunu kaldırıyorum. Neden dengesini bozacağımı düşündüm. Çünkü hani burada bir renk başka, demek ki çizgisel ayrımlı bir renk kullanmayacağım. Buradaki de fazla gelecek gözüme. Burada bir salbeyin olması yeterli. İçte bir çizgisel ayrımımız var. Yani şurada geniş bir alanım olmuş olsa belki burada ve burada şu selbekleri dengeleyecek bir görüntü, üçlü bir görüntü sağlayabiliriz ama burada ve burada çok sırıtacak. Evet. Burası bizim alanımız yine. İsterseniz şurada bir S ile başlayabilirsiniz bu desene. Ama köşe bulduğumda ben hep köşeleri yerleştiririm önce. Bu benim tercihim. Daha güzel durduğu inancındayım. Eğer mesela kullandığınız desende şurayı simetri ekseni gibi baz alıp bu kısmı ve bu kısmı aynı yaparsanız da, yani buranın simetrisi gibi düşünürseniz, o zaman şu parçanın sadece şu kısmının desenini çizin. Bu tarafa geçirirsiniz. Ama şimdi biz yarı simetrik gibi bir şekil çizdik. Bakın gayet basit bir S. Hatalarımı ve yönlerimi yine göstererek nereye gittiğimi düşündüğümü göstereyim. Ben bunları ok işaretli normalde tabii ki yapmıyorum kendim için çizerken. Ama şu anda görünsün ve hataları da tek tek çizmeyeceğim için göstermek istiyorum. Mesela bu hataları çoğunluğunu aynı büyüklükte yapıyorum. Belli noktalarda daha farklı büyük göstererek de kullanabilirsiniz bunu. Mesela atıyorum şu köşe kısımlara gelecek yerde bir büyüklük, tam bu köşe kısmında daha büyük, göze batacak bir hatayı gibi de düşünebilirsiniz. Hepsini küçük yaptım, aynı boyda yaptım diye o şekilde olacak gibi düşünmeyin. Ama tabii hani çok alakasız bir yerde tek başına büyük bir hatayı kullanıp diğerlerinin hepsi küçük olursa, mesela böyle bir yerde kocaman bir hatayı kullandınız ama başka hiçbir yerde kullanmadınız, o zaman bu sırıtır. Fakat büyük bir hatayı küçük hatalar içinde kullanmak istemeyi düşündüğünüzde belli aralıklara serptiğiniz takdirde güzel durabilir ya da belli köşelere kullandığınızda güzel durabilir. Denge. Göz dengesi. Onu zaten aslında sizin gözünüzde seçecektir. Sadece şu anda birçok şeyi yeni öğrendiğinizden kafanız hangisine odaklanmak zorunda olduğunu çok bilemeyeceğinden bazen o güzel olmadığını düşündüğümüz görüntüyü siz göremeyebiliyor olur kıvamdasınız şu anda. Söyleyemiyorum. Bazen Türkçeyi unutmuş gibi oluyorum anlatırken. O denge içinde sürekli klasik eserleri çok izlemek, çokça çizim reprodüksiyonunu bolca yapmak, anlattıklarımı bol bol çizmek ve seyretmek. Yani gezin, kitapları izleyin,
Eski eserlerimizin olduğu. Klasiği gözünüz hatmetsin. İlerleyen zamanlarda zaten klasik dönemlerden de örnekler gösterip nasıl onların tam olarak tarzında çizimler yapabileceğinizi ve boyamalarını yapabileceğinizi de anlatacağım. Şu anda daha çizim teknikleriyle alakalı temel eğitimler şeklinde. Hani daha motifleri yüzeysel gidiyoruz, konuları tam gidiyoruz. Motiflerin detayları her yüzyılda çokça seçenekle yapıldığından hepsini tek tek inceleyemeyeceğimizden bu motif şu yüzyılın, bu motif bu yüzyılın diye ilerlemeye çalışsak bizim çok yıllarımızı alır. Temel eğitim üzerinden desen kurgulamayı öğreneceğiz. Bazı motifler üzerinden. Sonra da bir yüzyıla çalışmaya karar verdiğinizde neler yapabileceğinizin tekniklerini de anlatacağım. İşte basit bir helezonla köşe. Bakın mesela şurada bir boşluk var. Ona nereden gelebilirim? Buradan bir yaprak gelebilirim. Buradan gelebilirim. Çünkü ok işaretlerim şu yönde. Şu hatayı biraz daha şu tarafa aldığım zaman buraya dönebilirim. Ya da buradan da çıkabilirim bir yaprak ya da hatayı. İşte çok basit şekliyle helezonumuz, sadece helezonla, içinde rumi yok, başka motifler yok. Hatayların bulunabileceği bir helezonla köşemiz ve iç desenimiz oldu. Şimdi ben bu köşeyi göstereyim. Diğer tarafları da geçirmek istiyorum. Evet, 34 dakika olmuş bile. 34 dakikayı bayağı bir uzun sürede yüklüyor. Şimdi yarın akşama yüklenmiş olur diyorum. Biraz daha fazla sürebiliyor. Biraz daha hızlı çizeyim. Şimdi yarısı var. Diğer yarısını da katlıyorum. Katlamak için şimdi orta noktasını böyle işaretlemiştim ya. Ona çok dikkat edin. Tam katladığınız yerden olsun desen, bütün desenleri katlarken. O katlama payı, evet, küçük bir kaza. Katlama payı da aslında yarım milimden bile az deseni esnetmeye başlıyor. Çok bu haftalara geçtiğimiz zaman bozar. 1/16'lık şemsiyeye geçtiğimiz zaman deseni bozar. O yüzden tam işaretlediğiniz yerden katlamaya özen gösterin. Evet. Görünüyor. Olan deseni diğer tarafa geçiriyorum.
Bazı çekimlerde yeğenim bana yardım ediyordu, Ayşegül. Dış ses diyordum onu, hatırlarsanız. Şu anda Belçika'da, Erasmus'ta. Şu anda mesela olsaydı, kameramı tutsaydı güzel olurdu. Köşesini de alalım. Evet, şimdi açıyorum. Kameramı alıyorum. Bu bizim cilt kapağımızın şu kısmı bulanık mı arıyor ekranım? Allah Allah. Evet. Bunu fotoğraf olarak da atacağım. Şimdi 1/4 kısım bu. Burası da 1/4 kısım. Bu tarafa katladığımızda iç desenin hatalarını yerleştirin. Temize çekin. En güzel şekliyle olsun. Olduğuna kanaat getirin. Sonra bu deseni bu tarafa ve bu tarafa da geçirdiğinizde bir cilt kapağı deseniniz hazır olmuş olacak. Bugünlük bu kadar olsun. Çok yoğunlaştırmadım bu aralar dersleri. Çünkü fırça çalışması da istemiştim daha önceki haftalarda. Fırça çalışmasıyla birlikte şemsiyeler, bu cilt kapağı köşesi hepsi birlikte devam etsin. Bir sonraki konumuza da öyle geçelim. İyi akşamlar diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar. WhatsApp derslerine katılmak isterseniz de her zaman olduğu gibi videonun altında numaram var. YouTube videosunun. Bu arada abone olmayı unutmuyoruz. Beğenmeyi de unutmuyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum.